Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere Power Query ile iki farklı sütunu nasıl eşleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Power Query'nin tanımını yapmam gerekirse, Power Query birçok farklı kaynaktan veri alıp düzenleme yapmamızı sağlayan BI aracıdır. Office 2013 versiyonu ile kullanımı başlamıştır ve 2013 öncesi sürümlerde eklenti olarak ücretsiz indirilip yüklenebilirken 2016 yılı itibariyle veri sekmesinde al ve dönüştür grubu altında toplanmıştır. Şimdi uygulamasına geçeceğimiz örnek tablodan yapılacak sorgulama olup iki farklı veri tablosunu eşleştirmemize yarayacaktır. Yani bu iki tabloyu şu şekilde nasıl en kolay yol ile eşleştirebiliriz bunu öğreneceğiz. Peki Power Query olmasa biz bunu nasıl eşleştirebiliriz? Bunun en kolay yolu nedir? Ancak şu şekilde olabilir. Şunları şuradan alırız. Şuraya kopyalarız. Ve şu isimleri, hatta isimleri tek tek şu şekilde yapıştırırız. Daha sonra tekrar şu ayları kopyalarız. Ve şu ismi alırız. Şuraya yapıştırırız. Yine aynı şekilde bunları tek tek ta ki isimler bitene kadar yapmamız gerekir. Tabi bu hiç kolay ve mantıklı bir yol değil. O zaman biz ne yapacağız? Hemen şurayı ben alıyorum. Sayfa 2'ye geçiyorum. Şuraya. Şunu da bir kısmını alacağım. Bir kısmını neden aldım az sonra göstereceğim. İlk yapacağımız işlem burası seçiliyken ekleye gidiyorum ve bunu tabloya çevireceğim. Tabloya tıklıyorum. Tamam diyorum. Şunu tıklıyorum. Buna da Ctrl L deyip kısa yolla tablo oluşturacağım. Bu seçiliyken şuradaki tablo bir adını silip ad yazacağım. Şunu seçeceğim. Bunu da ay yazacağım. Ayı seçiyorum ve buradan veriye gelip tablodanı seçiyorum. Hiçbir şeye dokunmadan şuradan kapat ve hedefe yükle diyorum. Sadece şurayı seçip yalnızca bağlantı oluştur deyip yükle diyorum. Daha önce örnek olarak yaptığımız sorgulamalar geldi burada. Bizim şu anda yaptığımız bu. Bu tablo seçiliyken tekrar Power Query'yi açıyorum sorgusunu. Ve şurası ad seçiliyken şurayı raporlama yazıyorum. Sütun ekleye geliyorum. Özel sütun diyorum. Şuraya ay yazıyorum. Şuraya da ay diyorum. Tamam diyorum. Ve şu şekilde gelmesini sağlıyorum. Şuraya tıkladığımda burada ayların geldiğini görmem gerekiyor. Evet. Geldi. Bir alta tıkladığımda yine aynı şekilde her biri için aylar gelmeli. Şurayı tıklıyorum ve şunun tikli olmasını istemiyorum. Örnek olarak orijinal sütun adlarını kullan diye kaldırıyorum bunu. Ve şurada şu köşeye tıklıyorum. Bunun metin olmasını istiyorum şunların. Şuradan girişe tıklıyorum. Kapat ve hedefe yükle diyorum. Var olan çalışma sayfasını seçiyorum. Şurayı tıklayıp şurayı seçmek istiyorum. Bunun için şuraya F yazıyorum. Ve yükle diyorum. Ve bu şekilde isimleri aylarla eşleştirmiş olduk. Hepsi geldi. Burasını şimdi yarım bırakmıştım. Bunu tamamlayalım. Şurayı çektiriyorum. Aralık ayına kadar. Ve buraya sağ klik yenile diyorum. Bakın Ahmet az önce Temmuz Haziran'a kadardı. Şimdi Aralık'a kadar. Hepsi aynı şekilde yenilenmiş oldu. Bu şekilde daha fazla sütun ve satırdan oluşan verileriniz olabilir. Bunları eşleştirmenin kolay yolunu gördük.
Power Query ile iki farklı tabloyu birleştirme çalışması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.